Zeytin çekirdekleri Gül'ün dışarıda haberdar olduğu bir proje. Zannedersem İstanbul'da deniyor. Fakat Ayvalık'ta Rahmi Gencer'le, belediye ile işbirliği yaparaktan ilk önce belediyenin bir projesi olarak başlıyor. Gül Gürsay Hanım efendim bir randevu istedi ve geldi. Dedi Venezuela'da böyle bir program var. Çocuklara sanat eğitimi yaptırıyorlar ve mahallelerde orkestralar kuruyorlar. Ayvalık'ta 17 tane ilkokul var. Her ilkokuldan 10 çocukla onlara müzikle tanıştırmak istedik. Gül Hanım'la tanıştım, konuştuk. Keman öğretmeni olarak katılabilir misiniz? Ben dedim bu bana uyar. Çok memnun olurum dedim. O şekilde başladık. Zeytin çekirdekleri, Türkiye'nin farklı şehirlerinde olmak üzere sayısız konser vererek pek çok müzik eleştirmeninin de onayını almış, sürekli gelişen bir yapıda. Son ve en büyük konserlerini 23 Nisan 2018'de Türkiye'yi temsilen Paris'te vererek önemli bir sınavdan geçen Zeytin Çekirdekleri, ismini ve sınırlarını Türkiye'nin ötesine taşıyabilecek güçlü bir teknik altyapıya sahip olduğunu da gösterdi. Bir sosyal sorumluluk projesi olarak geliştirilen Zeytin Çekirdekleri, Ayvalık Belediyesi'nin öncülüğünde pek çok gönüllü kahramanıyla 2014 yılından bu tarafa Ayvalık'a bağlı 16 köy ve 38 mahallede sanata ve müziğe ulaşma imkanları kısıtlı çocukların eğitimi için gönüllülük esasına dayalı olarak geliştirilmiş. Türkiye'nin en önemli müzikle eğitim projelerinden biri olan Zeytin Çekirdekleri, her çocuğun sanatsal yaşama katılma hakkı vardır ilkesinden yola çıkıyor. Ayvalık, her ne kadar turizmle anılıyor olsa da, çevresini kaplayan binlerce hektarlık tarım kapasitesiyle zeytin denince akla gelen Türkiye'nin ilk, dünyanınsa sayılı tarım alanlarından biridir. Denizden uzaklaşıp da bu binlerce hektarlık zeytin ağacı ormanlarına doğru yola çıktığınızda, ince uzun köy yolları yaklaşık 50 dakikalık bir yolculukla sizi Ayvalık'ın dağ köylerine çıkartır. Adım Özgül, soyadım Dağlı. 14 yaşındayım. Üçkabaç köyünde oturuyorum. Özgül 4 yıldır keman çalıyor. Çok heyecanlıydım ilk kemanı elime aldığımda. Televizyonda görmüştüm ama nasıl tutacağını bilmiyordum. Öğretmenler tutturdu. Anneme ayrıca bir keman aldırdım. Çünkü evde çalışamıyordum. Kemanlarımız Ayvalık'ta kalıyordu. Geldi, ben keman isteyen dedi, keman al bana dedi. Ondan sonra gittik, aldık bir keman, geldiğince akşamüstü hep çaldı hani. Ben evde de çalışmak isteyen kemanıma dedi. Ondan sonra iniyor aşağı kendi evlerine, çalıyor kendini. Hiç keman bilmiyorduk. Özgül olunca Özgül'le kemanı bildik, gördük. Heyecanlı hissediyorum konserlere çıktığımda. Alkışlanınca da heyecanlanıyorum. Konserine gittik. Hani çok harika oldu.
Çok bütün herkes hani alkış üstüne. Hani gururlandık, gurur duyduk. İnternete çıkıyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Sonra iyi kötü Ayvalık'tan gazete geliyor kahvelerde. Bak diyorlar senin torun burada diyorlar, gazeteye çıkmış diyorlar. İnsan tabii o zaman bir gururlanıyor öyle. Benim çok güzel ileriye dönük hayallerim var. Büyük bir konser vermek istiyorum. Baş kemancı olarak keman öğretmeni olup zeytin çekirdeklerine küçüklere ders vermek isterim. Ayvalık'ın dağ köylerinde yaşayan tüm insanlar gibi zeytin zamanı zeytincilik yapan Dağlı ailesi, Haziran gelip bamyalar çiçeklenmeye durunca tüm köy halkıyla birlikte bamya tarlalarının yolunu tutuyor. Hani ağzı var? Ay ağzı. Hani burnu? Burnu yokmuş. Her gün yakalattırıyor bu oğlan. Projenin ilk etabında Ayvalık'ın köy ve mahallelerinden seçilen 157 çocuğa ulaşan zeytin çekirdekleri, yol aldığı 4 yılın sonunda 1700 çocuğun hayatına dokunarak müzik ve sanat eğitimiyle sosyal gelişimlerine katkı sağlamayı başarmış. Okullara gidiyoruz şehirde ya da köylerde ya da çeşitli ilçelerde. Çocuklar da heyecanla geliyorlar. Bazen bir okula gittiğimizde 100 çocuğun da koşarak ben de koro orkestraya girmek istiyorum dediği oluyor. Hepsini dinliyoruz. Hepsinin ritim, melodi hafızası, kulaklarına bakıyoruz aslında, müzikalitelerine. Bu eğilimlerine göre de çocukları ve isteklerine göre çeşitli enstrüman, koro ya da güzel sanatlar başka dallara yönlendiriyoruz bir yandan da. La 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 ma 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 na 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 na. Koro olmak zaten hep birlikte olmak demek. Yani müziğin çok çok ötesinde bir şey olduğuna inanıyorum her zaman koronun. Çünkü hepimiz çok farklıyız ve bu çok güzel bir şey. Birbirimizden farklı olmamız. Koro, şarkı söylüyoruz. Belki çok düz ama asıl mantığı bence arkasında. Benim diğerini dinlemeden söyleme ihtimalim yok. Çünkü o zaman tınlamaz, güzel bir müzik ortaya çıkmaz. Dolayısıyla ben diğerlerini dinlemeliyim ki kendimi ifade edebileyim. En temelinde bence bu var. Bu biraz da küçük bir aslında dünya modeli gibi geliyor bana. En önemli başka noktalarından biri de herhalde bir şey üretiyor olmak. Çünkü tek başına ya da dışarıda belki böyle bir imkanı yok çocukların. Belki böyle fikirleri yok ama buraya geldiklerinde bir şey üretme imkanları var. Ve en güzeli bunu hep birlikte yapabilirsiniz. Tek kişi yapamayacağınız çok sesliliği yapabiliyor oluyorsunuz. Bana kalırsa bu çocukların o zamanla üretimi görmeleri de onlara çok büyük hayaller kazandırıyor. Ben her işin sevgiyle yapılabileceğini düşünen insanlardanım. Özellikle söz konusu çocuklar ise sevgi olmazsa olmazlardan biri. Birçok şey öğretebilirsiniz çocuğa pratikte. Notaları öğretirsiniz, yayı nasıl tutulur öğretirsiniz, keman nasıl tutulur öğretirsiniz, nasıl çalacak öğretirsiniz. Ama bunu tamamen çocuğa aktarabilmek sevgiden geçiyor diye düşünüyorum. Projenin ilk başından itibaren pratikte fiilen bulunmasam da bilgi sahibi olduğum için bu çocukların önceki hallerini ve sonraki halleri arasındaki uçurumu her gün daha fazla görebiliyorum. Bu sanatın gerçekten görünmez çok büyük bir işlevi.
keman veya diğer enstrümanlar olsun, orkestra olsun, koro olsun, müzikle ilgilenen, sanatla ilgilenen bu Zeytin Çekirdekleri grubumuz birçok şeyi teorik olarak öğrenmekle beraber hayata bakış açılarının da kişisel gelişimlerinin de çok üst düzeyde ilerlediğini ve geliştiğini gözlemlemekteyim. Sedef ve Özgül birbirine komşu köylerde yaşıyor. Hem okuldan hem de Zeytin Çekirdekleri Orkestrası'ndan arkadaşlar. Ben Ayvalık'ın Bulutçeşme köyünde yaşıyorum ve köyümü çok seviyorum. Ailemle birlikte yaşıyorum. Annem ev hanımı, babam çiftçi. Kardeşimle birlikte yaşıyoruz. Ben Zeytin Çekirdeklerine başladığımda 6. sınıfa gidiyordum. O zaman 12 yaşındaydım. Arkadaşlarımdan gördüm ilk olarak. Okullara da geldiler. Böyle seçmeleri aldılar. İlk duyduğumda tabii pek olumlu yönden bakmadıydım. Ürpeleştim, korktum. Acaba gönderelim mi göndermem mi, ileride Sedef'i etkiler mi? Nasıl olacağını bayağı bir düşündük. Sonradan da araştırdık biraz da. İyi bir yer olduğunu öğrenince göndermeye karar verdik. Çok heyecanlandım enstrümanları gördüğümde ilk. Çok çalmak istiyordum. Arkadaşlarım da gidiyorlardı kursa. Bu kadar sosyal aktiviteye girmemişti daha önce. Oraya gidince hem dışarıya, şehir dışına çıktı, hem daha iyi müziği sevmeye başladı. Ben okulda çalışma alanı yapmışlardı bir tane. Ben de oraya gittim, çalışmalarını gördüm, izledim. Koroda çalışmalara başladım. Koroda konserlere çıktım. Sonra violaya geçmek istediğimi söyledim. Biz müzikten fazla anlamıyoruz. Kemandan da anlamıyoruz. Ama işte ilk defa Sedef'te gördüğümüz için hoşumuza gitti. Sedef'i keman çalarken dinledim. Bayağı bir duygulandım. Sedef çok iyidir kızım. Baban ne der bir daha demez. Çok konserlerine katılıyoruz sürekli. Davet ettiklerinde hocaları devamlı gidiyoruz. Katılmaya gayret ediyoruz. Eşim gidemese de ben gidiyorum devamlı. Paris'e konsere gittiğimde çok gururlandım. O gün hep zaten onu düşünmekle geçti. Sedef küçüklüğünden beri hep doktor olacağım, genel cerrah olacağım demişti. Doktor olmak istiyorum ileride. İnşallah da viola çalmaya devam ederim çünkü çalmayı seviyorum. Genelde hep tıp istiyor ama inşallah o fazla da gözün yükseklerde olmasın diyorum ben ona. Sonra alçakları da bulamazsın diyorum. Vallahi gönlünde Allah ne isterse onu versin inşallah. Benim yapamadıklarımı inşallah oğlum da kızım da yaparlar yani. İleride ünlü viola sanatçısı olarak milyonlara konser vermeyi düşünüyorum. Ailelerde müthiş destek aldık. Yani aileleri şunu söyleyebilirim. Benim yaşantım içinde göz göze gelip de en mutlu olduğum insanlar oluyorlar. Çok çok mutlu oluyorlar. Teşekkür ediyorlar bize. Çocuklarındaki gelişmeyi bizden daha iyi takip ediyorlar çünkü. Şehirde yürürken bir bayan, "Başkan Bey," dedi, "size bir şey söylemek istiyorum." "Buyurun," dedim. "Hayatı değişti çocuğumun," dedi. "Size ne kadar teşekkür etsem az," dedi. Ya bitti benim için işte orada her şey. 4 sene sonra da senin şimdi üniversite hayatın falan başlayacak. Evet. Hedef ne üniversitede? Doktor olmak. Doktor olmak. Çok güzel ya, harika. Biz çocukları değişik sanat ve değişik müzik parçalarıyla tanıştırıp kendilerinin pencere açıp kendilerinin bir şey bulmasını istiyoruz. Çünkü seçtiğimiz zaman yönlendirme yapıyoruz.
Ama zaman içinde kendi kendileri seçiyorlar. Yani bir şeye başlıyorlar. Daha sonra eğer ilgisi yoksa ondan uzaklaşıyor. O zaman görüyorsunuz ki onun ifade etme şekli belki müzik değil, resim, belki tiyatro. Çocukların öncelikli olarak müzik kulaklarına, ritim kulaklarına bakılıyor ve sonra da anatomik özelliklerine göre enstrüman seçiliyor. Keman perdesiz bir enstrüman olduğu için biraz daha özel bir kulak gerektirebiliyor. Ve yani bunların seçimleri yapılırken çocukların bu müzik kulaklarının hangi seviyede olduklarına göre karar veriliyor enstrümanlara. Zeytin çekirdeklerinin bu yapmış olduğu çalışmalarla daha iyiye giderek çok daha kocaman bir orkestra olabileceğini düşünüyorum. Yani düşünebiliyor musunuz? Ben kendim şahsen belki 12 sene piyano dersi aldım, zar zor Chopin'e geçtim. Bu çocuklar 4 senede bütün parçaları çalıyorlar. Sevgi kalır, sevgi kalır. Berke, zeytin çekirdekleriyle birlikte sayısız konserde yer almış olmanın gururuyla kendini geleceğin flüt sanatçılarına aday görüyor. İlkokul 2'deyken yani öğretmenlerimizle beraber blok flüt falan çalıyorduk. Halam da flüt çalıyordu. Halamdan özenerek flüte başladım. Benim için heyecanlıydı. Heyecanlı bir gündü ve bayağı da mutlu olmuştum elime bir enstrüman alacağım için. Belki bir gün eve bir formla geldi ve anne ben flüt çalmak istiyorum dedi. Formu da okuldan müzik öğretmeninin verdiğini söyledi. Bu formla birlikte zeytin çekirdeklerine başvurduk ve o gün senfoni orkestrasından 2 tane gönüllü hocamız gelmişti. İlk o gün flütle çalıştı ve çalmaya başladı. Zeytin çekirdekleri oğluma çok şeyler kattı. Yeni arkadaşlıklar, sosyal bir çevre edinmesine sebep oldu. Konserlere çıkmaya başladı. Birçok konser Ayvalık'ta verdi. Daha sonra işte İstanbul, Ankara ve hiç hayalini bile kuramadığımız yurt dışına çıktı ve orada konserler verdi. Açıkçası Paris bizim hayal bile edemediğimiz bir şeydi. Asgari ücretli çalışan biri olarak hayatta bu imkanları yani oğluma ben sağlayamazdım. Burası olmuyor. Buradan söyle. Yine bir nihal. Bulut 8 yaşından beri zeytin çekirdeklerinde korist olarak yer alıyor. Ayvalık'ta daha çok roman mahallesi olarak bilinen Yeni Mahalle'de roman kültürünün bir parçası olarak müzikle iç içe büyümüş. Bulut'un hocaları onun sahne için doğduğu konusunda hemfikir. Zeytin çekirdeklerinde solist olarak Günyal adlı parçayı söylüyorum. Kulağa çok tınısı çok güzel geliyordu Bulut'un sesinin. Bunu da zeytin çekirdekleri sayesinde daha da geliştirdi. Nota öğrendi, şan dersi aldı, piyano dersi aldı. İnşallah daha da iyi olacak. Zamanım daha çok değerlendi. Ve piyano çalmayı öğrendim. Piyano çalmayı öğrendim. Müzik hayatımızın ta ortasında hem de. Müzikle yaşıyoruz. Zaten çocuklar çok yetenekli. Çocuklar sabah kalktığında bile biz şarkıyla başlıyoruz güne. Şarkıyla da bitiyor.
Benim çocuklarım müziği seviyor. İnşallah bu yönde ilerlerler, istedikleri yerlere gelirler. Tek temennim budur evlatlarım için, ikisi için de. Onlar benim mucizelerim. Karahisar Kalesi yıkılır gelir. Karahisar Kalesi yıkılır gelir. Kakülü boynuna dökülür gelir, dökülür gelir. Kakülü boynuna dökülür gelir. Güzel sanatlarda okuyorum. Müzikle uğraşıyorum. Bağlama, piyano, gitar çalıyorum. Yani müziği çok seviyorlar ikisi de. Onların arkasında daima baba ve ana olarak üstünde duruyoruz. Yani er ana er baba gibi biz de tabii ki isteriz. İleriki zamanlarda zirveye ulaşsınlar, büyük sanatçılar olsunlar, tanınsınlar. Yani biz de isteriz tabii ki. Yani müzik dalında bunların geleceği için biz inanıyoruz, güveniyoruz. Yani destekliyoruz ana baba olarak. Evde bir tane kardeşim var, abim. Zeytin çekirdeklerine gittim mi 50 tane kardeşim oluyor. Koro çalışmalarıyla birlikte çocuklarda gelişimi çok hızlı gözlemleyebiliyoruz. En baştaki o grup çalışmada durup yan yana gelmek istememe halleri ve gerçekten o yabancı hissediyordu arkadaşlarına çocuklar. Halbuki aynı yerde yaşıyoruz hepimiz, aynı şeyi yapacağız. Sonunda hep birlikte bir şarkı söyleyeceğiz. Ama o kadar ayrı duruyorlardı ki gerçekten çok şaşırmıştım. O ayrı duran çocuklar şu an birbirine saygı duyan yakın arkadaş oldular. Bu bence müziğin sayesinde. Eşit olarak her yerine sürmek zorundayız arkadaşlar. En başta geldiğim zaman gördüğüm çocuklar arasında farklı mahallelerdeki, farklı köylerdeki çocukların birbirleriyle değil oynamak, tanışmak bile istememeleri ve birbirlerini dışlamalarıydı. Müzikle aynı orkestrada olduğu gibi birbirlerinin farklılıklarını görmek yerine benzerliklerini ve ortak noktalarını görmek ve uyum içinde çalışmalarını sağlamak da aslında amacımız. Koroyla başladı. Bir hafta falan koroya devam etti. Daha sonra Büşra'nın müzik kulağı, yeteneği, Büşra'nın arkadaşlarla ilgili uyumu falan aralarından Büşra'yı seçtiler. Daha sonra Büşra'nın cellosu başlamış oldu. Koroyla başlamıştım.
Sonradan seçimler olmuştu. Cello'ya katıldım. Oradan işte 4 senedir cello çalıyorum. Zaten çok içine kapanık bir çocuktu Büşra. Bayağı çok çekingendi. Ama evde tabii bıcır bıcır. Evde susturamayız onu. Ama nedense evden dışarıya çıktığı zaman bayağı bir içine kapanıyor. İşte zeytin çekirdekleri de hani Büşra'nın daha bir sosyalleşmesini sağladı. Zeytin çekirdeklerinde yeni arkadaşlıklar edindim. Her şeyden önce müzik benim hayatımın bir parçası oldu. Gençler bir araya gelip de şaşacağına böyle işlere okumaları, böyle işlere gitmeleri güzel oluyor. İşte onlar da bir vesile olmuş, iyi olmuş. Müzik ailemizde, hayatımızda zaten hep vardı. Zeytin çekirdekleriyle başka bir boyut kazandı. Zeytin ağaçları Ayvalık'ta kök salarken, buradan yetişen çocukların dünyalarında açılan kapılarla dalları kim bilir nerelere ulaşarak dokunduğu hangi dünyaları güzelleştirecek hiç bilinmez.